Penceresiz duvarlarında asılı olan mumlarla aydınlanan odanın tam ortasına konumlandırılmış derme çatma 2 kişilik yatağın üzerinde oturan Sermina, gözlerini hiç kırpmadan avucunun içindeki alev kırmızısı kına lekesine bakıyor, biraz önce yaşadığı olayı sindirmeye çalışıyordu. Ben biraz önce bir cin ile evlendim. Kafir bir cin ile evlendim. Allah'ım bana yardım et ne olursun. Beni bu azaptan kurtar. Bana bir yol göster. Ömrümü burada babamın katilinin karısı olarak geçirmektense al canımı Allah'ım, al canımı. Benden artık o kadar kolay kurtulamazsın karıcığım. Sermina duyduğu ses ile irkilip başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi. Gözleri Ervah'ın ateş kırmızısına dönen gözleriyle kesiştiğinde onun tehlikeli bakışlarından birazdan başına kötü bir şey geleceğini hissetmişti. Ne o? Film görmüş gibi bakıyorsun. Korkuttun mu seni? Ervah'ın alaycı bir tavırla gülümserken göz açıp kapayıncaya kadar Sermina'nın yanına gelip onu omuzlarından sıkıca tutarak hızla yatağa yatırdı ve onu dudaklarından vahşice kanatarak öpmeye başladı. Sermina Ervah'ın kollarından kurtulmaya çalışırken ağzının içindeki iğrenç sıvı midesini bulandırıyordu. Üzerinde hissettiği ağırlık gözlerini karartıyordu. Uslu dur Sermina, yoksa canın gerçekten acır. Sermina'nın gözlerinden akan yaşlar yatağa damlıyor, Ervah'ın pis teninde kayboluyordu. Yapamazdı. Babasının katili olan Ervah'ın karısı olamazdı. Ölmek bile yaşayacaklarından daha az acı verirdi. Ah karıcığım, kendini bana bırakırsan seninle öyle güzel eğleneceğiz ki o ucube aklından geçirdiğin ölüm fikrini unut. Sen sonsuza kadar benim olacaksın. Bir tek benim. Ölmeyi bile göze alabilirim ama asla sonsuza kadar senin karın olamam. Ervah Sermina'nın kendi rızası da karısı olmayacağını anladığında gözlerini Sermina'nın gözlerine dikti ve fısıldayarak Sermina'yı canlı bir heykele dönüştürecek olan büyülü sözleri söylemeye başladı. Sermina vücudunda hissettiği acıyla çığlık atmak istedi lakin çenesini değil göz bebeklerini bile kıpırdatamadığını anladığında içinde büyük bir korku oluştu. Evet karıcığım, bana başka bir çare bırakmadın. İsteseydin ikimiz de zevk alabilirdik ama sen bana zor kullandırmayı seçtin. Sana demiştim, sen sadece benimsin. Karım olacaksın ve sonsuza dek de öyle kalacaksın. Sermina ne kadar çabalasa da olmuyordu. Vücudunu hiçbir yeni hareket ettiremiyordu. Gözlerinden akan yaşlar önce o pürüzsüz yüzüne, ardından da pis yatağa damlarken içinden Allah'a dua etmek istedi ama edemiyordu. Ervah bunu da düşünmüş ve dua etmesini engellemişti. Ne yapacağım şimdi? Babamın katilinin karısı olamam. Olamam. Bu olmaz. Olamaz. Ervah Sermina'nın üzerindeki siyah gelinliği bir hamlede yırttı. Gözlerini pürüzsüz ve bembeyaz teninde gezdirip üzerindeki birkaç parça giysiyi hızla çıkarıp hiç vakit kaybetmeden Sermina'nın teninde kayboldu. Saatlerce ona işkence etmek istercesine tüm bedeninde hakimiyetini sürdürdü. Sermina artık ölmek istiyordu. Ervah ona her sahip olduğunda aklında sadece bu düşünce geçiyordu. Ölmek ve bu ızdıraptan kurtulmak. Ervah onu odada tek başına bırakıp gittiğinde yapabildiği tek şey yatağa uzanıp bedenini çürümeye yüz tutmuş yorgan ile örtmek olmuştu. Artık yaşamasının bir anlamı kalmamıştı. Bedeninden ve kendinden nefret ediyordu. Her ne kadar istemeyip karşı çıksa da kendisini babasına ihanet etmiş gibi hissediyordu. Hani derler ya, anne ve babalar ölse bile çocuklarını hep izlerler diye. Ne olur baba, ne olur anne, bu yaşadıklarımı görmemiş olur. Dayanamam baba. Sana yaptığım ihanetin şahidi olmana dayanamam. Sen çamur parçası, o küçücük aklınla beni aldatıp Sermina'yı kaçırabileceğini mi sandın? O yanındaki pis Müslüman cin ile seni burada işkence ede öldüreceğim. Mert korku dolu gözlerle çevresine baktı. Etrafında daha önce hiç görmediği değişik şekillerde bir sürü varlık vardı. Göz ucuyla İkber'e baktığında onun kızgın zincirlerle bağlandığını gördü. Her ne kadar çabalasa da buradan kurtulmalarının imkansız olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Sermina'yı son bir defa görmeyi istedi. Onun uğruna ölmeden son bir defa o güzel gözlerini görebilmeyi. Ervah, ne yaparsan yap, Sermina asla senin olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Ervah Mert'in söylediği sözler karşısında onu canlı canlı parçalara ayırmak, kanını köpeklerine içirmek istese de sabretmeliydi. Sermina'yı buraya getirdiklerinde oyun yeni başlayacaktı. Ah Mert, seni düğünümüze davet etmeyi unuttuk, kusura bakma. Sermina'yı bu kadar çok sevdiğini bilseydim. Ne düğünü? Ne diyorsun sen? İmkansız. Sen Sermina ile evlenemezsin. İmkansız. Ervah köyün meydanında yankılanan gür bir kahkaha atıp adımlarını Mert'in önünde durdurdu. Gözlerinin içine bakıp konuşmaya başladı. Ve biliyor musun Mert? Sermina'ya saatlerce tecavüz ettim. Onu canlı bir heykele dönüştürüp canını yaka yaka karım yaptım. Sus. Sus Allah'ın belası sus. Hoşuna gitti değil mi Mert? Ona daha ne acılar çektirdiğimi anlatmamı ister misin? Mert gözyaşları içinde Ervah'ın susması için ona yalvarıyor. Onun dediği hiçbir şeye duymak istemiyordu. Canı, yüreği acıyordu. Sermina'nın sevdiği kadının yaşadıklarını duydukça yüreği paramparça oluyordu. Bu yaşadıklarına bile inanmak istemiyordu.
Hepsinin korkunç bir kabus olmasını ve uyandığında Sermina'nın yanında, kollarında olmasını öylesine çok istiyordu ki öyle de olacaktı. Fakat bir farkla. Mert sevdiği kadını son defa kollarına alacaktı. Allah'ım, Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne olur buradan kurtulmama yardım et. Reyşan'ın korkunç kahkahası Sermina'nın odasının duvarlarına yankılanıyordu. Seni sürtük. O çok inandığın Allah'ın seni asla bizim elimizden alamaz. Kalk gidiyoruz. Sermina Reyşan'ın kendisine neler yapabileceğini artık biliyordu. Onu kızdırmamak için yataktan güç de olsa kalkıp yatağın üzerine atılmış birkaç parça eski giysiyi geçirdi. Gözleri Reyşan'ın iğrenç sureti haricinde her yere bakarken ayakları yavaş yavaş onu felaketine götürüyordu. Hiç sesini çıkarmadan Reyşan'ı takip etmeye başladı. Reyşan ise Sermina'nın kendisinden korktuğunu biliyor ve bundan büyük bir keyif alıyordu. Birlikte önce harabe evden, ardından evin balçıklarına bezeli bahçesinden çıktılar. Yoldaki taşlar Sermina'nın ayağına batıyor, kesilen yerdeki kanlar köyün toprağına karışıyordu. Köydeki diğer kâfir cinler kan kokusunu iştahla işlerine çekerken hepsinin aklından tek bir düşünce geçiyordu. O da Sermina'yı parçalara ayırıp tadına bakmaktı. Lakin hiçbiri bunu cesaret edemezdi. Ervah'ın şehri tüm köyü yok edebilecek kadar kuvvetliydi. Hiçbiri karşısına böyle bir düşman almak istemiyordu. Sermina inanamaz gözlerle karşısındaki manzaraya baktı. Bu gördüğü şey bir hayal miydi? Yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Mert tam karşısında, elleri kolları bağlı halde yerde diz çökmüş oturuyordu. Onun burada ne işi vardı? Buraya nasıl gelmişti? Aklında yüzlerce soru varken adımları aniden hızlandırdı ve ona doğru koşmaya başladı. Mert, Mert, Mert! Reyşa Sermina Mert'e ulaşamadan onu kollarından sıkıca tutup yere diz çöktürdü. Fakat Sermina çırpınıyor, bir türlü yerinde rahat durmuyordu. Mert ise Sermina'yı gördüğü andan itibaren suskunluğa bürünmüştü. Onu bu halde göreceğini ölmeyi dilerdi. Çok zayıflamış, bakışları hissizleşmiş ve eski Sermina'dan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Erva ise Sermina'nın Mert için bu kadar çırpınıp bağırmasına çok sinirlendi. Çevrelerinde toplanan cinlerin içten içe kendisini alay ettiğini farkındaydı. Fakat hiçbirinin bunu sesli olarak demeye cesareti yoktu. Sermina'nın yanına gidip eğilen Erva onu dudaklarından ısırarak öptü ve Sermina'yı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine bakıp o korkunç sesiyle konuşmaya başladı. Sermina, Ervah'ın gözlerinin içinde çakan kıvılcımları, püsküren lavları görüyordu. Babasını öldürdüğü gibi Mert'i öldürmesinden, ona bir zarar vermesinden deli gibi korkuyordu. Gerekirse sonsuza kadar onunla kalabilir, ne yaparsa yapsın sesini çıkarmazdı fakat Mert'e kendisi yüzünden zarar gelmesine izin veremezdi. Ervah'ın pis nefesi Sermina'nın yüzünde gezinirken Sermina takati kalmasa da ayakta durmaya çalışıyor, korku dolu gözlerle Ervah'ın gözlerinin içine bakmaya devam ediyordu. Sermina, karıcığım, sen artık sonsuza kadar benimsin. Seni benden almak isteyen kim varsa cezasını çekecek bak. Mert seni kurtarmak için ölümü göze alıp bir cin arkadaşıyla buraya gelmiş. Seni benden alıp götürmek istiyor ve ona cezasını vereceğim. Seni benden asla alamayacak, asla. Sermina Ervah'ın bu sözleriyle ağlamaya başlarken bakışlarını Mert'e çevirdi. Onun da ağladığını görünce içindeki güçlü kadın gardını indirmişti. Ervah ne istiyorsa artık kabulüydü. Yalvaran bakışlarla Ervah'a döndüğünde onun kan isteyen ve acımasız bakışlarını görünce dizlerinin üzerine çöküp Ervah'a yalvarmaya başladı. Ervah ne olur babama yaptığını ona da yapma. Ölene kadar senin yanında kalırım. İstediğini yap, itiraz etmem ama ne olur Mert'in canını bağışla. Onu öldürme. Artık yalvarman için çok geç. Ervah cinlerini Sermina'yı tutmaları için emir verdikten sonra önce Ekber'in yanına gitti ve onu büyülü sözlerle işkence yapıp içten içe yakarak öldürmeye başladı. Mert ne kadar çırpınıp bağırsa da Ekber için elinden hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordu. Onun kendisi yüzünden öldürdüğünü bilmek bile vicdan azabı çektiriyordu. Ekber, hayır, bırakın onu, hiçbir suçu yok. Ekber kalan son gücüyle Sermina ve Mert'e bakıp içinden kelime-i şehadet getirdi. Ervah iğrenç bir kahkaha atıp Ekber'i yakacak büyülü sözcükleri okuyarak onu öldürdü. Sıranın Mert'e geldiğini anlayan Sermina aklını kaybetmek üzereydi. Tüm vücudu epilepsi krizine girmiş gibi titrerken gözlerindeki yaşlar artık canını yakmaya başlamıştı. Sermina ne olur benim için ağlama. Senin yolunda ölmek varsa yolun sonunda ölmeye razıyım. Yeter ki sana bir şey olmasın. Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim ve sevmeye de devam edeceğim. Bunu sakın unutma olur mu? Biz bu dünyada kavuşamadık belki, ahirette kavuşuruz. Şimdi bana hakkını helal et ne olur. Sermina hıçkırıklara boğulup ağlarken kalbine bıçaklar saplanıyormuş gibi acı çekiyordu. Çaresizlik dört bir yanını sarmıştı ve artık kurtulamayacağını anlamıştı. Mert'in gözlerinin içine bakıp ona son sözlerini söyledi. Ben de seni çok seviyorum. Hakkın helal olsun. Ervah bu sahneye daha fazla dayanamayarak sivri ve uzun pençe şeklindeki tırnaklarını Mert'in göğsüne saplayıp elleriyle ikiye ayırdı. Elleri ve pençeleri lav kadar kızgın olan Ervah'ın değdiği kemikler ve etler yanıyor,
Yanık et kokusu orada bulunan cinlerin iştahını acıtıyordu. Mert. Sermina Mert'in adına feryat ederek bağırırken Mert çektiği acıyla kendinden geçmek üzereydi. Ama daha her şey yeni başlıyordu. Ervah'ın ağzından çıkan yılanlar ve böcekler Ervah'ın açtığı yarıktan içeriye girip bedenini canlı canlı yerken akan kanı bacaklarından aşağı süzülüyor ve değdiği her yeri eritiyordu. Bacaklarının kemikleri gözükmeye başladıkça ayakta kalamayacak hale gelen Mert'i Ervah'ın cinleri ayakta tutuyordu. Tırnaklarını Mert'in gözlerine sokup göz bebeklerini oyan Ervah, parmaklarındaki kan ve retina kalıntılarını Sermina'nın gözlerinin içine bakarak yaladı. Ervah yapma. Yalvarırım yeter artık, acı çektirme ona. Yapma. Sermina'nın çaresiz çırpınışlarını başta Ervah olmak üzere orada olan bütün cinler keyiflendirirken Mert artık sonunun geldiğini anlamış ve pes etmiş bir halde son nefesini verip gözlerini kapadı. Sermina kalbinde hissettiği keskin ağrıyla nefes alamayarak karanlığın kucağına düşerken Ervah onu kollarının arasına alıp evlerine doğru yürümeye başladı. Herkes gücünü, Sermina için yapabileceklerini, aşkının büyüklüğünü görmüştü. Sermina artık sonsuza kadar kendisinin olacaktı. Hakan ve Can hareketsiz halde öylece önlerinde cansız bedeniyle yatan Mert'e bakıyorlardı. Ne yaptılarsa onu ve Ekber'i geri getirememişler ve göz göre göre ölümlerini izlemişlerdi. Hakan yutkunup Can'ın gözlerinin içine bakıp fısıltı kadar sessiz çıkan sesiyle konuşmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle jandarmaya haber vermeliyiz. Peki ailesi? Ben yapamam. Onlara oğlunuz öldü diyemem. Sen de öyle. En iyisi jandarmanın söylemesi. Jandarmaya söylediğimiz an bizi tutuklarlar. Kamera kayıtları var elimizde. Hiçbir suçumuzun olmadığını gördüklerinde ceza almayacağız. Bana inan. Can derin bir nefes alıp Hakan'ı Mert'in cansız bedeniyle baş başa bırakarak sağlık ocağının üst katına çıkıp jandarmayı aradı. Bir komutan ile görüşüp ona her şeyi anlattı. Yarım saat sonra jandarma bir ambulans ile gelip Hakan'ın canı jandarma karakoluna, Mert'in cansız bedenini ise ambulans ile şehir hastanesinin morguna götürdüler. Askerler olay yerini didik didik edip kanıtları toplarken acı haber konağa ulaşmıştı. Sakine Hanım, Ali Bey ve Dicle'nin feryatları tüm konağı ve Mardin'i inletiyordu. Hiç kimse Mert'in öldüğüne inanmak istemiyordu. Günler hiç acımadan geçip bitse de konaktaki yas ve acı biraz olsun dinmemişti. Sakine Hanım ilaçlarıyla ayakta dururken Dicle sessizliğe bürünmüş, hiç kimseyle konuşmaz olmuştu. Beklenen otopsi raporunun çıktığı haberi geldiğinde tüm konak halkı ve Mert'i seven herkes ona son görevini yapmak üzere cenazeyi adli tıp merkezinden almaya gittiler. Annesi, babası, kız kardeşi her ne kadar onu isteseler de ceset görünmeyecek kadar kötü durumda olduğu için görevliler buna izin vermemiş, yıkatıp kefenleyip ailesine öyle teslim etmişti. Cenaze namazının kılınmasından ardından feryatlar eşliğinde mezarlıkta defin edilen Mert bu topraklarda sevdası uğruna canı veren nice gençten biri olmuştu. Hakan ve Can ile mahkemeye kadar cezaevinde kalacaklardı. Toplanan deliller, çıkan otopsi raporu ve kamera kayıtlarıyla suçsuz oldukları kesinleşmişti. Bütün ihtimal ve ilk mahkemede serbest bırakılacaklardı. Can ranzada yattığında uzanarak ruhu diğer aleme gidip cinleriyle toplanmıştı. Ona üst ranzasında yatan Hakan da eşlik ediyordu. İkisi de Mert'in ölümüyle yıkılmıştı. Artık sonu ne olursa olsun Asmin ve Kesnen kadından intikamlarını almaya karar vermişlerdi. Toplantının sonunda karar verilmişti. Mert ve Sermina ne çektiyse Asmin ve Kesnen kadınla aynı acı ve ızdırabı çekecekti. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun intikamlarını alacaklardı. 2 yıl sonra haber muhabiri Ayşe, kameraman arkadaşı hazır olunca derin bir nefes alıp akşam haber bültenine yetişecek olan haberi sunmaya başladı. Bu haber ülke gündeminden hiç düşmeyen esrarengiz bir ölüm haberiydi. Cezaevindeki esrarengiz ölüm, 2. yılında da sırrını koruyor. Mardin Kapalı Cezaevinde esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden Asmin Yıldız ve Kestan Teksoy'un ölümlerinin sebebi 2. yılında da sırrını korumaya devam ediyor. Olay şu an bulunduğumuz koğuşta 2 yıl önce tam da bugün gerçekleşti sayın seyirciler. Ayşe kameramanı duvarı işaret ederek ne yapılırsa yapılsın çıkmayan, silinmeye kalkışılsa bile kendini yenileyen duvardaki kan izlerini gösterdi. Kameraman o duvarı çekerken konuşmasına devam etti. Asmin Yıldız ve Kesnan Teksoy'un cesetlerini koğuş arkadaşları sabah saatlerinde işte bu koğuş duvarına yapıştırılmış halde bulmuş ve hemen cezaevi yetkililerine haber vermişlerdi. Yapılan onca inceleme ve alınan onca ifadeye rağmen bu vahşi cinayetin sorumlusu veya sorumluları hala bulunamadı. Cesetlerin üzerinde ve gördüğünüz gibi duvarda da kan ile yazılmış, Arapça ve İbranice olduğu varsayılan yazıların kimin yazdığı ile ilgili mesaj vermek istediği büyük bir merak konusu. Bir diğer garip olay ise Asmin ve Kessan'ın kan donduran işkencelere maruz kalırken koğuştan kimsenin onların sesini duymamış olmasıdır. Bugün yapılacak olan dava sonrasında bir karar çıkmaz ise dosyanın kapanacağı bizlere iletilen bilgiler arasında. Ayşe son sözlerini de söyledikten sonra kameraman kaydı bitirdi ve birlikte hemen o koğuştan ve cezaevinden dışarıya çıktılar. Arabalarına binerek haber merkezine doğru yol almaya başlarken
Akıllarında duvarda gördükleri kanla yazılmış o yazılar kalmıştı. Dicle uykusuz geçen bir gecenin ardından zor da olsa uyanmıştı. Yan tarafındaki beşiğe baktığında boş olduğunu görünce hızla yatağından kalkıp üzerine giyinmeye başladı ki kocası Can kucağında oğulları Mert ile odaya geldiler. Günaydın annelerin en güzel. Biz uyandık ama seni rahatsız etmemek için anneanne ve dedenin yanına gittik. Dicle rahatlayarak derin bir nefes alıp ceketini de giyindikten sonra bebeğini kucağına alıp boynunu koklayarak öptü. Kocası Can da karısının yanağından öpüp beline sarıldı. Gece yine kabus gördüm. Mert'in kaçırdılar sandın değil mi? Bunlar ne zaman bitecek? 2 yıldır Kesin Hanım cinleri siz onu ve Asmin'i öldürttünüz diye bize musallat oldular. Ben artık hayatımda böyle şeyler istemiyorum. Daha fazla kayıp vermek istemiyorum Can. Merak etme sevgilim. Bugün her iki alemde de kurulacak olan mahkeme ile karar verilecek. Bizimkisi kısasa kısastı. Sermin Hanım babası ve abim Mert'in canına karşılık aldık o ikisinin canını. Hakan abiyle birlikte gideceksiniz değil mi? Her iki mahkemeye de. Evet canım, kahvaltıdan sonra buluşup gideceğiz. Tabii bu dünyada suçlu olarak yargılanmayacağız biliyorsun. Faili meçhul bir cinayet dosyası olduğu için izleyici olarak gideceğiz ama diğer boyuttaki mahkemede neler olur bilmiyorum. Ne olur sana bir şey yapmalarına izin verme. Abimden sonra seni de kaybedemem. Buna dayanamam. Can karısını dudaklarından öptükten sonra oğlunun başını koklayarak öpüp onu yeniden kucağına aldı. Sen işlerini hallet. Annemler kahvaltıda bekliyorlar bizi. Hakan abi de geldi. 5 dakikaya geliyorum canım. Dicle salona girdiğinde herkes sofraya oturmuş kahvaltılarını yapmaya başlamışlardı bile. O da Can'ın yanındaki boş sandalyeye oturup kahvaltısını yapmaya başladı. Masadaki herkesin kalbinde Selmina ve Mert'in yokluğunun yası vardı. İkisinin efsanesi şimdiden dilden dile dolanmaya başlamıştı. İkisi artık bir daha bir araya gelmeyecek efsanevi bir aşk hikayesinin baş kahramanlarıydı. Kahvaltıdan sonra Hakan ve Can mahkemeye gitmek üzere evden ayrılırken Dicle hayırlı haberler ile gelsinler diye dua ediyorlardı. Dakikalar saatleri kovalarken güneş artık batmak üzereydi. Hakan ve Can önce Adliye Sarayı'na gidip oradaki davaya katılmış, sonrasında diğer aleme geçip kurulan cin mahkemesine katılmışlardı. İlk davada takipsizlik kararı verilip dosya kapanmıştı. Ama şimdiki davanın sonucu ne olur ikisi de bilmiyordu. Bildikleri tek şey vardı, o da adaletin er ya da geç tecelli edeceğiydi. Can konağa geldiğinde Dicle onu kapıda karşılayıp sıkı sıkı sarıldı. Ona bir şey olmadığı için Allah'a dualar ediyordu. İlk davanın sonucunu biliyorsun canım. O diğer davada da sonuçlandı. Orada da suçsuz bulunduk ve bundan sonra hiçbir cin bize musallat olmayacak. Kararı uymayanı öldürme hakkına da sahibim yani kurtulduk. Her şey bitti şükürler olsun. Karşı tarafa ise ceza verildi. Peki Ervah? Onu buldular mı? Hayır, Sermina ile birlikte saklanıyor ama bulunduğu an öldürülmesine karar verildi. Dicle sevinçle Can'a yeniden sarılıp onu yanağından öptü. Abisinin Sermina'nın ve Sermina'nın babasının intikamını almışlardı. Birlikte odalarına doğru yürümeye başlarken Dolunay ikisinin de yolunu aydınlatıyordu. Sermina artık inat etme ve bir şeyler yemen gerekiyor. Hayır Ervah, yemeyeceğim. Eğer yemezsen karnındaki bebekler seni yemeye başlayacak. Bunu mu istiyorsun? Sermina büyüyen karnını tutup yataktan kalktı. Üzerindeki beyazlıktan eser kalmamış geceliği çıkarıp siyah uzun kollu eski bir elbise giydi. İyi ya işte, seninle yıllardır çektiğim bu azaptan kurtulur, ölürüm. Ervah bu sözlerine sinirlenip Sermina'yı kolundan tutarak zorla yatağa oturtturdu. Gözlerinin içine bakıp büyülü sözler söylemeye başlamıştı ki Sermina başını yan tarafa çevirip gözlerini kapadı. Bana bunu yapmana izin vermeyeceğim. O zaman yemeğini ye ve beni zor kullanmak zorunda bırakma. Midem bulanıyor Ervah, dışarı çıkıp hava almak istiyorum. Çıkamazsın Sermina. Yeter artık. Beni bu köye hapsettin. Bırak biraz nefes alayım. Yürüyüp geleceğim alt tarafı. Tamam o zaman, ben de geliyorum. Biraz da olsun rahat bırak beni. Sürekli yanımdasın zaten. Küçücük köy. Zaten başıma ne gelebilir ki? Herkes senin şerrinden korkuyor. Bana zarar vermeye kimse cesaret edemez. Ervah onunla baş edemeyeceğini anlayıp geç kalmamasını tembihleyerek yalnız gitmesine izin verdi. Arkadaşı Keron'a onu kontrol etmesini tembihleyip yapacağı ritüel için odasına geçti. Selman evin eskimiş merdivenlerinden yavaş inip tahta kapıyı zar zor da olsa açarak dışarıya çıktı. Çıplak ayaklarıyla köyün topraklı yolunda yürümeye başlarken karnında hissettiği hareketlilik ile yüzünü buruşturdu. Ervan her defasında kendisine zorla sahip olmasının sonucu olan bu ikiz bebeğe karşı en ufak bir sevgi kırıntısı duymuyordu. Evet belki bebekler masumdu ama Ervah'ın çocukları olması sevmemesi için yeterliydi. Ona dair olan her şeyden en az onun kadar nefret ediyordu. Etrafına göz gezdirdiğinde evlerinin çoğunun metruk olduğunu gördü. Sayamayacağı kadar çeşit şekil ve türe sahip olan ona kızgın cinler ama bir o kadar da korku dolu gözlerle bakıyorlardı. Korktukları kendisi değil Ervah'tı. Uzun toprak yolu yürürken hafif tepelik bir yere çarptı gözleri. O tepedeki ağaçlar yeşil değil kıpkırmızıydı. Ve ağaçlar yaprakları dahil kapkaraydı. Çok ürkütücü gelse de içinden bir ses oraya gitmesi için resmen yalvarıyordu. Ayakları istemsizce oraya doğru adım atmaya başladığında gitgide karanlık ormana daha da yaklaşıyordu.
Siyah ağaçların arasından geçerken önünü zar zor gördüğü için adımlarını çok dikkatli atıyordu. Burası ne biçim bir ormandı böyle. Ağaçlar simsiyah. Bir tane hayvan bile yok. İçinden bunları düşünürken biraz ileride gördüğü kızıl ışığa doğru hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Ağaçlığın sıklığı azalıp kızıllığın rengi artmaya başladığında gördüğü şey ile gözleri korkuyla irileşmişti. Sonunu göremediği ama gözlerini alacak bir kızıllığa sahip devasa büyüklükteki bir uçurumun kenarına gelmişti. Birkaç adım daha attıktan sonra uçurumun tam kenarında durdu. Bir adım daha atsa düşecekti. Vücudu korkudan titrerken bebekler hareketlenmiş ve sert tekmeler atmaya başlamışlardı. Karnına giren ağrı ile iki büklüm olurken duyduğu ses ile resmen yerinde çivilendi. Sermina. Erbah ritüelinin ortasında arkadaşının Sermina'nın karanlık ormana gittiğini haber vermesiyle her ne kadar girmesi yasak olsa da ormana girip Sermina'yı vurmuştu. Sermina, senin burada ne işin var? Hadi gel evimize gidelim. Sakın yaklaşma Ervah, sakın. Ervah ikinci defa insani bir duyguyu hissediyordu. Sermina'nın delice bir hareket yapıp uçurumdan atlamasından korkuyordu. Sermina'nın ise kulaklarında uğultulu ve korkunç bir ses yankılanmaya başladı. Eğer buradan atlarsan Ervah'tan da bebeklerden de kurtulacaksın. Ervah sana burada hiçbir şey yapamaz. Girmesi yasak olan bu yere girdiği için gücü her saniye tükeniyor. Bebeklerinin de öyle. Atla Sermina. İşte senin kurtuluşun bir adım uzağında. Onu sakın dinleme. Sakın oradan atlama. Seni ve bebeklerimizi çok seviyorum Sermina. Gücüm tükeniyor. Bebeklerimiz ölüyor. Hemen gidelim buradan. Sen benim babamın katilisin. Sevdiğim adamın katilisin. Beni yıllarca işkence ederek zorla sahip olarak burada tuttun. Karnında günahlarının bedelini taşıyorum. Senden nefret ediyorum Ervah. Ervah adım atmak isterken bir elektrik akımına kapılmış gibi acı çekerek yere çöktü. Ve acı içinde bağırmaya başladı. Beni sensiz bırakamazsın. Bunu bana yapamazsın. Sermina işte o zaman anlamıştı. Ervah'tan intikamını ancak buradan atlayıp hayatına son verirse alabilirdi. Göz ucuyla uçuruma bakıp gözlerini kapadı. Eskiden ölümden çok korkarken şimdi ölüm onun için bir kurtuluş kapısı olmuştu. Allah'ım biliyorum. Senin verdiğin canı yine sen alırsın ama başka çarem yok. Ne olur beni affet. Ne olur babam ve Mert'in yanında olmama izin ver. Ervah delirmiş gibi yerinde çırpınsa da Sermina'ya doğru 1 metre bile yürüyemiyordu. Çığlıkları, yakarışları tüm köyü sarmıştı. Cinler ne olduğunu merak etseler de yasak bölgeye girmeye hiçbir cesaret edememişti. Karnındaki artan sancı ile beynine keskin bir ağrı giren Sermina, titreyen dudaklarıyla kelime-i şehadet getirip Ervah'ın gözlerinin içine baktı. Sen bana acıların, azapların en büyüğünü yaşattın. Rabbimden dilerim ki burada da ahirette de azapların en büyüğünü çekesin. Başaramadın Ervah, ben kazandım. Artık huzur içinde sevdiklerimin yanına gidebilirim. Ervah'ın haykırış ve yakarışları kulaklarını tırmalarken gözlerini kapatıp son defa derin bir nefes alarak kendini Kızıldeniz misali sonu gözükmeyen o uçurumdan aşağı bıraktı. Ervah ise attığı çığlık ile köyü birbirine katmıştı. Resmen tüm evler cinlerin başına yıkılıyordu. İçindeki acı ve öfke asla dinmeyecekti. Asmi ve Kesnen kadının büyüsüyle bağlandığı ama sonrasında aşık olduğu çocuklarının annesi Sermina ve kızları artık yoktu. Bilmediği bir güç onu kaldırıp karanlık ormandan çıkarırken Ervah'ı ormanın sonunda Can ve Hakan'ın cinleri bekliyordu. Fakat her şey için artık çok geç kalınmıştı. Mardin'in kutsal topraklarında yaşayan halkı bu sonu kan ile biten efsanevi karanlık gecelerde korkuyla birbirlerine fısıldayacaklardı ve her fısıldadıklarında Sermina ve Mert yeniden birbirine kavuşacaktı.